Çünkü bu video para için değil, Allah rızası için yaptığım bir video benim. Ama ben birazdan eve gittiğimde bu videonun kapanışında kim neyi nasıl yapmalı aklıma geldiği kadar, nacizane bildiğim kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağım dostlar Ramazan konusunda. Aklınızdaki soru işaretleri kalksın. Size hem anlatarak hem de yaşayarak öğreteceğim. Ya kardiyo yapmak sadece kilo vermek için değildir ki. Kendini fazla kilolu bulan güzel kardeşlerim için, erkekler için ufak bir beslenme programı söyleyeceğim. Dostlar bu arada saat 12 çeyrek, yaklaşık bir 4-5 saatim daha var. Dostlar Ramazan'ın bereketi. Bu arkadaş sağ olsun bana ücretsiz bir kahve. Ben dedim kahve içmek istiyorum. Dedi kahve makinesi kapalı ama dedi ben seni görüyorum. Seni hep burada takip ediyorum. Seni seviyorum. Ben de dedi sana bir tane kahve ısmarlayacağım. Canını yerim, bak ne güzel bir kahve yapıyor bana. Sağ olsun kardeşim benim. 21 yaşında Vietnamlı. Almanya'da okumak istiyormuş. Allah'ım gönlüne göre versin. Buraya da çok yakışıyor ha. Yağsız etim var. Fıstık bana ikram ettiler. Bol bol pilav bana ikram ettiler. Sarımsağım var, tuzum var. Saat oldu 3. Saat 5'e kadar vaktim var ama bu benim son sahur yemeğim. Bunu yedikten sonra artık eve geçmek istiyorum. Yemeğim bu. Garip bir ortamdayım. Garip insanlarla birlikteyim. Garip garip bakıyorlar. Önemli değil. Alayına yeterim. Allah'ın izniyle. Dostlar son sağlam yemeğimi de yedim. Zaten kaç tane yemek yedim? 5-6 tane yemek oldu. Bir de yulaf protein tozu yapacağım uyumadan hemen önce. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin. Ya ben kendime geleyim diye bana dua eden o ailem var ya, ailem. Ya hepinizden Allah razı olsun. Ama bundan sonra da ben de sizin için yaşıyorum ha, haberiniz olsun. Hayatımı adadım size, haberiniz olsun. Ağır bir yemek yedim. Uzun zamandır sağlıklı besleniyorum. Abi 5-6 yıldır gerçekten neredeyse diyetimi bozmadan sağlıklı bir şekilde besleniyorum. Bir erkek gibi yemek yiyorum yani. Dolayısıyla metabolizmam inanılmaz hızlı. Biraz önce çok ağır bir yemek yedim, bak yürümeye başladım. Ya gerçekten şu an yemekler kaslarıma gidişini hissediyorum ya. Bunları yaşamadan ben bu sporu yapıyorum demeyin dostlar. Bu spor öyle. İstediğimi yiyeyim veya emek vermeyeyim. Öğrencisin. Ya özel durumları saymıyorum. Özel durumlardan bir şey demiyorum. Ama yani kendini toparlamış insanlar dışarıdan ne gelirse yiyeyim. Sporu yaparım, öyle önüme ne gelirse yiyeyim. Bu kesinlikle öyle bir spor değildir. Ha bilerek öyle yapıyorsundur. Benim umurumda değildir. Hani umurumda değil, değişim olsun. Ben sporumu spor olsun diye yapıyorum. Beslenmemi de istediğimi yerim kardeşim. Hani bunlara bir şey demiyorum. Bunlara okey. Ama yani genel olarak ben vücudum değişsin. Ben hani yürürken böyle hani takır takır olmak istiyorum falan. Kolay değil dostlar. Bu işler kolay değil. Emek olmadan yemek olmaz. Şöyle bir yarım saat yürüyüş yapacağım. Bir de evde hiç su kalmadı. Şurada market var. Marketten su alacağım. Eve geçeceğim. Yaptıklarımı gösteriyorum. Ben şimdi hipertrofi, bir de ben gerçekten yani kendime göre bayağı bir kas kütlem var. Yani bu kas kütlesini beslemek, bu kas kütlesi zaten var ya. Abi hep açım ya, hep açım. Hani böyle 2-3 tane hamburger aynı anda yemezsem doyduğumu hissetmiyorum. Hani öyle bir metabolizmaya geldim. Ne yersem kaslarım çekiyor, ne yersem kaslarım. Şimdi ilaç da var ama bak bu kadar konuşuyorum. Böyle bir metabolizmadan, böyle bir kas kütlesinden bahsediyorum. Dostlar yemin ederim orucumu var ya o kadar rahat tutuyorum ki. Ya vallahi yardımcı oluyor. Ezan okundu. Bak akşam ezanı okundu. Hani ben diyordum ki ya ben açlıktan kıvranırım. Ama sıkıntı yok yani bu saatten sonra. Hani hiç önemli değil. Zorluktan bahsetmiyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum. Ne demek istediğimi iyi anlayın. Ben dedim hani açlıktan kıvranırım, bayağı bir acıkırım diye düşündüm. Dostlar hiç acıkmadım ya. Ezan okundu. Protein tozumu içtim. O aklımdaki açlık sonra geldi. Ya işte Allah yardımcı oluyor. Gerçekten kalpten Allah rızası için orucunu tuttuğun zaman gerçekten yardımcı oluyor. Yani ne için Allah rızası için niyet ederseniz ya dostlar sizi kim alabilir? Kim alabilir? Birazcık yürüyeceğim, odaya geçeceğim. Yine yaptıklarımı sizinle paylaşacağım dostlar. Ben şu anda genel olarak kendi düzenimden size bahsediyorum. Yani ben iyi bir kas kütlesiyim kendime göre. Sadece testosteronla ulaşılabilecek güzel bir kas kütlesindeyim. Ben şimdi size kendi düzenimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi harbiden emek, harbiden para harcıyorum. Hiçbir videomda da bu kadar detaylı göstermedim ha. Bu Ramazan videosunda özellikle ne yapıyorum göstereceğim. Çok kilolu insanlar için tabii ki de uygun değil. Çok zayıf insanlar yapabilir veya hipertrofi. Yağ oranı çok yüksek olmayan insanlar aynı bunu yapmaya çalışabilir tabii ki de. Ama ben birazdan eve gittiğimde bu videonun kapanışında kim neyi nasıl yapmalı aklıma geldiği kadar, nacizane bildiğim kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağım dostlar Ramazan konusunda. Bu videoyu da olabildiği kadar erken yayınlayacağım. Yani bu video benim en güncel videom. Bugün çekiyorum. Hani bunu hemen 24 saat geçsin, hani bir sonraki gün gelsin. Hemen videoyu editleyeceğim. Hemen ertesi gün yayınlamayı planlıyorum. Çünkü bu video para için değil, Allah rızası için yaptığım bir video benim. Zaten konuşmalarımda gördüğünüz hiçbir videoda bu kadar Allah Allah demiyorum. Bu kadar içimden geldiği gibi konuşmuyorum. Kendimi frenliyorum. İnsanlar gösteriş yapmasın falan filan de
saçma sapan konuşmalara yol çıkmasın diye. Ama bu videoda kendimi tamamen açtım. Bu video farklı bir video. Bu videoda gerçekten insanlara yardımcı olmak istiyorum. Neyin ne olduğunu bilin. Aklınızdaki soru işaretleri kalksın. Size hem anlatarak hem de yaşayarak öğreteceğim. Hadi devam edelim. Şu marketten bir su alalım kendimize. Şöyle güzel de bir ürün buldum dostlar. Bir tane de probiyotik alayım. Probiyotik tabii hapım var benim ama bunları da güzel oluyor. Gerçekten işe yarıyorlar. Burada genelde güzel ürünler oluyor Vietnam'da. Yani ne yazıyorsa üzerinde o oluyor yani. Neyse, cümlenin devamını getirmeyeceğim. Bakın bunlar şekersiz ürünler. Dostlar, karşınızda bu alemin kralı var, kralı. Engelsiz fitness Sait. Sait'im, benim en güçlü yerim sırtım kardeşim. Sana güzel bir sırt pozu vereceğim. Hayırlı ya. Orada. İşte bu. Baş başım yardım bence. Tabii ki orası öyle. Sana diyorum, sadece testosteronla bu kadar oluyor. Dostlar, biraz önce marketten biliyorsunuz probiyotik aldım. İyice bunu çalkaladım. Bu süt bazlı. Yani bu sütün içine probiyotik katmışlar. Bunu da suyla yapıyorum biliyorsunuz. Bunu bari bunun içine dökeyim de hafif bir süt tadı gelsin. Dostlar, bu shaker'ın içinde 1,5 ölçek protein tozu var. Yaklaşık 150 gram yulaf var. Ama bir 50 gram yulaf daha ekleyeceğim. Şimdi bunları önce koydum yumuşasın diye. Kolay sindirilsin. Midemi yormasın diye. Şimdi yeniden ekleyeceğim. Neden? O da zor sindirilsin diye. Uyandığım zaman da beni tok tutsun diye yeniden bir 50 gram kadar daha ekleyeceğim yulaf. Cephaneyi açıyoruz. Bam. 40 gram, 45, hop 50 gram, hop yeter. Dostlar, saat gördüğünüz gibi 4:42. Bak, Google'a ne yazmışız ya, bunu var ya 550 defa arattım. Vietnam Da Nang iftar vakti, imsak vakti gördüğünüz gibi 5:02. 20 dakikam var. Zamanını bekliyorsun. Bekle. Dostlar, saat 10:30 sabah oldu. 9 gibi uyandım. İşime gücüme baktım. İşlerim yoğun ama çok keyifli. Anca işlerimi toparlayabildim. Şimdi biraz video editlerim. Vietnam'da 20. günüm ve formum böyle. Dostlar, saat 1:30-2 çalıştım. Bütün işlerimi ayarladım. Şu anda biraz boşluğum var. Görevlerimi de tamamladım. Temiz kıyafetlerimi alıp kirli kıyafetlerimi veriyorum 2 günde bir, 3 günde bir. Biraz daha işlerim var. Biraz da kafamı dağıtayım. Biraz yürüyüş yapalım. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Bugün güneşli ve nemi yok edecek kadar da güzel bir rüzgar var. Güzel bir gün. Çamaşırları yıkattığım yere geldim. Burası da bir Vietnam sokağı. Da Nang. Ayakkabıları çıkartıyoruz al girerken. Selamünaleyküm. Neyse, kimse yoksa şöyle yapalım. Ses de yaptık. Birisi gelirse gelir. Bunu böyle yapalım ki yeni olduğunu anlasınlar. Burada da benim çamaşırlarım var. Onları da alayım, ben yol alayım ufak. Dostlar, geçenlerde ben bu Vietnam bayraklı tişörtü giydiğimde burada inanılmaz büyük makara oldu. Şimdi bu elbiselerin üstüne örteyim bari bu tişörtü de anlasınlar benim olduğunu. Güzel bir yürüyüş için sahile geldim. Günlük yürüyüşümü de aradan çıkartmak istiyorum. 1 saat, 1,5 saat. Eğer çok keyif alırsam 2 saat kadar buralarda birazcık yürürüm. Ondan sonra odaya geçip çalışacağız. Başka ne yapacağız ki? Yiyin efendiler, yiyin. Bana bak, daha dün kendine gelmemiş gibi. Dostlar, videonun sonunda bir konuşma yapıp kapatmayı düşünüyordum. Burada yapayım o zaman konuşmayı. Bari boşu boşuna yürümeyeyim. Yürürken bir de videoyu da bitirmiş olayım. Evde direkt odaklanırım çalışmaya. Dostlar, mesela şu anda Ramazan. Oruç tutuyorum. Saatlerce, yani bütün gün günaydınken ben hiçbir şey yemeyeceğim. Mesela şu anda ben atıyorum çok kilolu olsam da, şu an ben kendim hipertrofi isteyen bir insan olsam da vücudumda çok fazla yemek olmayacağı için daha fazla yağ yakacağım diye kendimi paralamaya, burada koşmaya, yıpranmaya gerek yok. Her zaman sakin. Bu iş uzun vadede olacak iş. Sakin olacaksınız. Mesela çok kilolu bir insansan eğer, oruç da tutuyorsun. Benim yaptığımı beslenme olarak değil, spor olarak benim yaptığımı yapabilirsin. Beslenme olarak değil, yürüyüş olarak. Hani gün içinde çıkıp şöyle ben 1 saat yürüyorum. Hadi canım çok böyle keyifliyse yürümek 1,5 saat maksimum yürürüm. Hani 2 saat yürümemem gerektiğini de biliyorum. Gerek yok çünkü. Gerek yok. Hani vücudumu boşuna yormuş oluyorum. Boşuna yorarsam ne olur? Mesela kendi adıma söyleyeyim. Boşuna yorarsam ne olur? Kaslarımdaki sertlik gidebilir. Yani kaslarımdaki dirilik gidebilir. Anlatabiliyor muyum? Boşuna yorduğun zaman ne olur? Vücut enerji kaynağı arar. Şimdi sen enerjiyi harbiden tüketmişsin. Zaten şeker tüketmiyorsun. Zaten hani kendime göre bir sistemim var. Ben bu sistemin dışına çıkıp kendime aşırı
aşırı derecede yorarsam sistemin dışına çıkmış olurum. Sistem işe yaramaz. Olabildiği kadar basit kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Detay kelimelere girmemeye çalışıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Ya anladığınızı da biliyorum. Hiçbirimiz eşek değiliz ya. Hani elbet diyet yaptık. Elbet spor yaptık. Elbet bir şeyler, bir yürüyüş. Elbet bir yağ yakımı nedir? Ne yapmamamız gereken, yani çikolata, yağ yakmak istiyorsan çikolata yememen gerektiğini, fast food yememen gerektiğini biliyoruz yani. Hepimiz biliyoruz. Ben de burada tabii ki başka bir şey anlatmıyorum. Eğer çok zayıf bir insansam da dostum, bak mesela bunu da çok görüyorum hata. Adam çok zayıf, sanıyor ki metabolizmam çok hızlı. Ben kilo alamıyorum, kardiyo yapmamam lazım. Ya kardiyo yapmak sadece kilo vermek için değildir ki. Kardiyo yapmak sağlık içindir. Kardiyo yapmak kalp sağlığı içindir. Kardiyo yapmak kalbi güçlendirmektir. Sen büyümek istiyorsun ya, daha büyük, daha sağlam, daha güçlü bir kalbin olmadan sen nasıl büyümeyi düşünüyorsun? Yani sen o antrenmanlarını yaptığın zaman, sert antrenman yaptığın zaman kalbin gelişmiyor mu? Kalbin büyümüyor mu? Kardiyovasküler antrenmanlar zaten bir nevi kalp antrenmanıdır. Kan sağlığıdır. Kanın hızlı dolaşmasıdır. Kalbin bir ritmini yakalamasıdır. Bir kalbin de antrenman yapmasıdır. Çünkü sen büyüdüğün zaman kalp daha fazla bir hacime kan göndermek, daha fazla bir hacimi beslemek zorunda kalıyor. Yani zayıf olan kardeşim, benim bu Ramazan'da yaptığım beslenmeyi yapabilirsin. Birebir olarak yap. Bir kere zaten kilo almama ihtimalin yok. Yani metabolizmam hızlı, metabolizmam hızlı. Ya zaten metabolizman hızlı. Biz zaten bu olayı zaten metabolizmayı hızlandırmak için yapıyoruz. Bak ben 5 yıldır adam gibi yani bir şey yemiyorum metabolizmam hızlansın diye. Ben sıska mıyım? Yo. Ben şu anda kendi boyuma göre hani bu kadar emekle ulaşabilecek en güzel yerdeyim. Bundan sonra daha fazla benim antrenman yapıp kaslarımdaki sertliği arttırabilirim. Kaslarımdaki doluluğu arttırabilirim. Bu. Benim kilom çok fazla değişmez. 2 kilo 3 kilo artarım, 2 kilo 3 kilo düşerim. Maksimum bu. Yıllardır olduğu gibi. Yani dostum benim metabolizmam hızlı. Ben kilo alamıyorum. Öyle bir şey yok. Metabolizman hızlıysa kardeşim ne kadar şanslısın. Ne kadar şanslısın. Yapıştır, ye yiyebildiğin kadar. Günde 2 tencere yemek ye. Metabolizman hani hızlıydı ya. Çektir onu kaslara. Güzel de sporunu yap. Çektir onu kaslara. Ne güzel işte metabolizman hazır hızlı. Bak biz uğraşıyoruz metabolizmayı hızlandırmak için. Yeni öğrenciler geliyor. Hani tek kurduğumuz sistem zaten metabolizmayı hızlandırma sistemi. Bir şey duymuşsunuz. Metabolizma hızlı kilo alamıyorum. Metabolizma hızlı kilo alamıyorum. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Ne kadar güzel işte. Bunu şansa çevireceksin. Kendini fazla kilolu bulan güzel kardeşlerim için, erkekler için ufak bir beslenme programı söyleyeceğim. Dostlar, iftarda çiğ ağırlık bir şekilde 150 gram temiz proteinini alırsın. Yani bu ne olabilir? Hindi göğsü olabilir, tavuk göğsü olabilir, balık olabilir. Bu kırmızı balık, yağlı balık, yağsız balık, beyaz balık hiç fark etmez. Ama tabii ki yağsız bölgeler olursa iyi olur. Balıkta değil, hindide, ette, tavukta. İkincisi de yemeği çok çiğnemelisiniz dostlar. Sindirim sisteminiz yemeği ekstra sindirmek için uğraşmamalı dostlar. Siz onu ağzınızda öyle bir mideye indirmeniz lazım ki zaten o vücudunuzda boş, hani hemen orada sindirim sisteminde fazla oyalanmadan, sindirim sistemini zorlamadan hemen onu vücudunuz çekmesi lazım. O yemeği yedikten 1 saat, 1,5 saat sonra tekrardan aç olmanız lazım. 2 saat sonra sporunuzu gittiniz, yaptınız. Ondan sonra dostlar kilo vermek istiyorsun ya bir şey yemeyeceksin. Sporumu yaptım hemen bir şey yemeliyim. Kilo vermek istiyorsan öyle bir şey yok. Yemene gerek yok. Bol bol suyunu içersin. Sonra sahurun olur kardeşim. Sahurunda da aynı şekilde güzel bir yemeğini yaparsın. Tavuk, balık, et, hindi. Bunlardan bir tanesini seçersin. İftarda hadi spordan önce diye kendine yine çiğ ağırlık 100 gram bulgurunu yaparsın. Mesela sen beyaz pirinçte de senin bir süre işin yok kilo vermek istiyorsan. Glisemik indeksi düşük yiyecekler. Yani sizin insülinizi fırlatmayacak yiyecekler. Sizi uzun süre tok tutacak yiyecekler tercih etmeniz gerekiyor. Hadi antrenmandan önce bile hani uzun süre aç kaldınız. Gün içinde oruçluyken yürüyüşünü yaptınız, yoruldunuz, belki çalıştınız. Güzel bir karnınızın doymasına, midenize bir şey girmesine ihtiyacınız var diye 100 gram bulgurunuzu yaptınız çiğ ağırlık. 150 gram kadar etinizi yediniz. Saydıklarımdan herhangi bir etinizi yediniz. Yeşillikte sınır yok. Bol bol yeşilliğinizi yiyin kardeşim. Maydanozunuzu, marulunuzu, salatanızı. Mesela bunlarla karnınızı doyurabildiğiniz kadar. Sonra sağlıklı yağını da aldın. Sağlıklı yağ mesela yine kilo vermek isteyen insanlar için 2-3 tane sağlıklı yağ önereyim ben. Dostum çiğ badem, ceviz, balık yağı, zeytinyağı. Ya bizim ülkemizdeyiz. Ya zeytinyağı. Dostlar zeytinyağı var ya hani yumurta nasıl insanlar için en iyi protein olarak şu anda görülüyor, araştırılıyor. Dostlar zeytinyağı da insanlar için en iyi yağlardan bir tanesidir. Öyle söyleyeyim. Bu yumurta ve zeytinyağı zirvelere oynar dostlar. Öyle söyleyeyim size. Kilo almak isteyen ya da hipertrofi isteyen insanlar bunlar için özel söylememe gerek
gerek yok. Bugün benim uyguladıklarımı uygulayabilirsiniz aşağı yukarı. Bana özel program yaz. Beni dinle, beni anla. Gün içinde neler yaptığımı sana anlatmak istiyorum. Spor düzenim, antrenman düzenim. Ya her şeyimi dakikasına sen ayarla. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Beni döndür, beni çevir, beni hayatımı değiştir diyorsanız eğer dostlar web sitemdeki programlar kısmını ziyaret edebilirsiniz. vanlayıldırım.com. Oradaki programlardan herhangi bir tanesini kendinize uygun olan programı satın alın. Sonra zaten ben sizinle iletişime geçiyorum. Veya öncesinde zaten bilgi için de bana yazabilirsiniz. Instagram adresimde, telefon numaralarım da var, her şey de var. Evet, video bir süre daha devam edecek. Bakalım neler yapıyoruz. Tam benim bildiğim kitesurf yapmalık bir hava var dostlar. Çok güzel kayılır bu rüzgarda. Çok stabil, çok güzel bir rüzgar var. Bunlar dalga sörfü kovalıyor ama dalga sörfü için çok küçük bir dalga var. Eğleniyorlar işte, kalori yakıyorlar. Dostlar bu arada burası Marmara Denizi değil biliyorsunuz. Burası Pasifik Okyanusu. Şurada da parasailing yapıyorlar. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Bu harbiden burası dünyanın sonuna gidiyor diyebilirim yani. Hani dünyanın büyük bir kısmı su ya dostlar. İşte o su bu su dostlar. Hani bunun ucu bucağı yok. Hani şu karşıda dağlar mağlar yok, öyle söyleyeyim size. Şurada 5 dakika oturayım bari. Mesela dostlar Türkiye'de gelip böyle bir yerde, böyle bir beach'te mesela otursanız hemen gelirler, işte ne yersin ne içersin, işte en az 5.000 lira ödemen lazım, en az 10.000 lira ödemen lazım. Ya burada hiç öyle bir şey yok. Çocuk birazdan gelir. Yani ben buraya Ramazan dışında da geldim bu arada. Kahve içiyorum. Kahvenin fiyatı 15 lira mesela. Onu ödüyorum, kalkıyorum. Birazdan çocuk gelir mesela. Var mı bir isteğin diye. Yok kardeşim diyorum. Sonra gidiyor. Herhangi bir şey almak zorunda değilim. İstediğim kadar otururum. İstersem akşama kadar otururum. Şu an hatta beleş Wi-Fi'ye de bağlanacağım şu an. Hani yani ülkemizin bu olayları biraz üzücü. İnşallah bir gün toparlanır. Ne diyeyim ki? Yani dostlar buralar mafyaların değil. Buralar parası olan godamanların değil. Burası siyasilerin değil dostlar. Buralar halkın. Bizim. Abi bu kadar mı deniz ürünlerini seviyorsunuz ya? Brother, what you say? You and 29. I'm 26. You? Me, I'm 23. 23. You're so young. You know our manly for your beer. Yeah. Exactly. Neler yaşadığımızı bilmiyorsun tabii. Kardeşim, insanı yaşlandıran zaman değil yaşadıklarıdır. Ya, buraya mı? Biraz değişik oldu ama okay brother. Okay brother, thank you brother. Yaptım. No, I'm not YouTuber. Close. Yes. Ramazan tıraşımı da oldum. Şu arka tarafı beni birazcık değişik yaptı. Ya ben de şimdi gurbetteyim. Zaten anlaşamıyoruz. Hani yok şurayı şöyle yap, yok burayı böyle yap. Hani Türk berberde olsam Can Hocan şurayı şöyle diye söylersin. Dostum Vietnam'dasın. Neyine söylüyorsun? Telefonumda beğendiğim bir tane tıraşımın fotoğrafı var. En son Vietnam'da olduğum bir de her gittiğim ülkede beğendiğim tıraşı ben fotoğraflandırıyorum. Hani her gittiğiniz ülkede dostlar tıraş kültürü de farklı gerçekten. En son tıraş olduğumu bak çok beğenmiştim. Onu güzel fotoğraflandırmıştım. Çocuğa onu gösterdim. Dostum böyle tıraş yap işte dedim. İlk başta onunla alakasız bir şey yaptı. Saçımı çok uzun yaptı. Dostum dedim biraz daha kısalt. İşte ortaya bu çıktı. Fena değil ama idare eder. İyiye iyi, kötüye kötü. Bu da yani şu arkası dışında güzel oldu. Arkasıyla birlikte %70, %75 diyebiliriz. Fena değil, güzel oldu. Biraz daha mütevazı yapabilirdi. Çok sert yaptı bizi. Evet, devam ediyor hayat. Bu arada saat bayağı ilerledi. İftara bir 3,5 saat var. Havada serinledi bu arada. Güzel oldu, böyle birazcık tam böyle güzel, keyifli oldu. Normalde var ya ben bu saate kadar yemek yemeyeyim. Ya şu anda var ya hani içeceğim bir bardak sudur ha. Hani oruçlu olmasam içeceğim bir bardak su. Ya Allah'ım ya senin adına kurban olurum. Nasıl yardımcı oluyor insan ya. Ya var ya. Ya.
Vietnam babe. İftara yarım saat. Evet. Ezan okundu. Allah benim ve sizin tuttuğunuz bütün oruçları kabul etsin dostlar. Gelmiş geçmiş. Dostlar bu saatten sonra size artık gösterebileceğim, anlatabileceğim başka bir şey şimdilik yok. Benim şu andan sonra ne yapacağımı eğer merak ediyorsanız videoyu başa sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı. Birazdan giderim balığımı yerim. Ondan sonra giderim bütün gün etimi yerim. Belki bazen arada bir ahtapot yiyorum. Değişen bir şey yok yani. Protein. Mücadeleye devam yani dostlar. Biz de biliyoruz hamburger pizza yemesini. Biz de biliyoruz lahmacun yemesini. Biz de biliyoruz. Ama bundan sonra hayallerimiz için ve bazı şeyler için sabredeceğiz. Bir su içeyim ya. Oğlum senin için oruç tuttum, senin için orucumu bozuyorsun ya. Oh.